Şu anda genel olarak piyasayı değerlendirdiğimde oyunlarda yüksek performans, mühendislik, yazılım veya render için RTX 4060'lı laptoplar en mantıklı tercih diyebilirim. Ama hangisini alayım derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bundan 10 gün önce yeni bir seriye başlamıştık. Alınabilecek en iyi RTX 4050 laptoplardan bahsetmiştim. Onu da izlemediyseniz kartlara koyarım ve burada da en iyi RTX 4060 laptopları kısa inceleyeceğiz. Açıkçası RTX 4060'lı bir laptop alacaksanız bu laptoplar haricinde başka hiçbir laptopa bakmayın. Çünkü en iyi laptoplar bunlar. Son bölümde de favorilerimden bahsedeceğim. Bu aralarda bir laptop alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Çünkü fiyatlar yerinde durmuyor ve listedeki tüm laptopların da güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı RTX 3050 veya 4070'li laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz RTX 4060'lı laptopumuza başlayalım. Burada HP Victus 16'yı görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil oldukça güçlü ve performanslı bir işlemciyle beraberiz. RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu da bu laptopta kullanılmış. 512 SSD ile gelirken 16.1 inç 144 Hz IPS bir panel Victus 16'da bulunuyor. Bu işlemcimiz hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte gayet iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Hem oyunlarda hem de render için gayet yeterli bir işlemci. Victus 16'nın soğutma sistemi de 4060 barındıran uygun fiyatlı cihazlar arasında en iyisi diyebilirim. Büyük ekran isteyenler için de 16.1 inçlik ekran önemli bir artı ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. Hem RAM hem de depolamayı kendimiz yükseltebiliyoruz. 16 GB RAM halen bu sistem için yeterli. En azından 2-3 sene RAM yükseltmesine ihtiyaç duymayacağınız bir cihaz. 2 TB'a kadar da depolama takviyesi yapabiliyoruz. Özellikle bütçeyi çok zorlamadan RTX 4060'lı bir laptop istiyorsanız Victus 16'nın bu modelini rahatlıkla önerebilirim. Listenin ikinci sırasında da 35.000 TL'ye alınabilecek en iyi RTX 4060 laptopu yani Victus 15'i görüyoruz. Buradaki en önemli fark işlemci. i7 13. nesil bir işlemciyi burada görürken 8x2 16 GB RAM 512 SSD de burada kullanılmış ve yine 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunu burada da görebiliyoruz. İşlemci olarak en ucuza en iyi performansı istiyorsanız Victus 15'in bu modeli gayet mantıklı. Yine bu laptopta da yükseltmeleri kendimiz yapabiliyoruz ve 32 GB'a kadar RAM yine 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. Ama ben taşınabilirliği daha yüksek, daha ince, daha hafif yani daha kompakt bir laptop istiyorum diyorsanız kanalda detaylı incelemesi de olan ve benim de almış olduğum Asus TUF A15'in RTX 4060'lı modeli önümüze çıkıyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Ancak bu bütçelerde i7 13. nesil işlemcili yine 120 Watt'lık RTX 4060 barındıran fiyat performans olarak yine çok fazla önerdiğim HP Victus'un 16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil işlemcisiyle ve RTX 4060'ı da burada görebiliyoruz. 16.1 inçlik 144 Hz ekranda bu laptoptaki en önemli artılardan biri
kasa kalitesi olarak da hiç fena olmadığını söylemem gerekiyor ve bu fiyat bandında soğutma sistemi en iyi olan laptop diyebilirim. Ama bu laptopu Victus 15'ten ayıran en önemli detay kasanın ve ekranın daha büyük olması. Bu sayede tuş aralıkları daha geniş olduğundan klavye deneyimi biraz daha iyi bir noktaya taşınıyor ve fanlar da büyüdüğünden soğutma sistemi Victus 15'ten bir kademe önde. Batarya performansı olarak da bu fiyatta alabileceğiniz en iyi gaming laptop diyebilirim. Ama benim batarya ile çok fazla işim yok. Benim için birinci öncelik performans ve ekran kalitesi diyorsanız Dell G15 en alınası laptop. i7 13. nesil performans serisi işlemciyi burada görebiliyoruz. RTX 4060'ın da 140 Watt'lık versiyonunun kullanıldığını söyleyeyim. İşlemci olarak da HP Victus'tan ayıran en önemli detay HX serisi olması. Yani burada performans baya yukarılara çıkıyor. 14 çekirdek ve 20 threadlik bir yapıya sahip. Özellikle render, mühendislik, mimarlık uygulamalarında kullanacaksanız bu işlemci sizi uzun yıllar rahatlıkla götürecektir. 16 GB 8x2 RAM'lerle gelirken ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. Kasa kalitesi ve ekran yönünde de gayet başarılıyken 165 Hz'lik %100 sRGB Full HD bir ekran kullanılmış. Soğutma yönünde de oldukça güçlü bir cihazken biraz ağır ve biraz da kalın bir laptop ama sunduğu performansla en iyi RTX 4060 laptop diyebilirim. Listenin son sırasında büyük ekran ve MSI bir laptop isteyenler için MSI Bravo 17'yi görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil Asus TUF A15'teki işlemci burada da kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz'lik RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu ile karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, kasa kalitesi ve soğutma olarak da fiyatının en iyilerinden. Şu anki fiyatıyla büyük ekranlı ve 4060'lı bir laptop istiyorsanız da en mantıklı laptopların başında geliyor. Bu laptopların hepsi FreeDOS olarak geliyor. Yani Windows'u kendimiz kuracağız ama burada nasıl kurarım diye düşünmeyin. Çünkü kanalda adım adım FreeDOS laptopa Windows kurulumu yapmıştım. Onu da kartlara koyarım veya kanala giderek o videoyu izleyebilirsiniz. Dostlar, son olarak favorilerimden bahsedersem, eğer bütçem çok yüksek değil ve alabileceğim en uygun fiyatlı fiyat performans 4060 laptopu istiyorum diyorsanız Victus 16'nın Ryzen 5'li modeli şu anda alabileceğiniz en mantıklı seçenek ve bu laptopun 1 TB'lık versiyonu da şu an için gayet iyi bir fiyatta. Onun da linkini yorumlara koyacağım. Bütçem en fazla 35.000 ve bu fiyatlarda hem soğutma hem işlemci hem de ekran kartı olarak genel dengesiyle en iyi cihazda yine HP Victus'un 15 modeli ama daha ince, hafif, kasa kalitesi ve ekran kalitesi olarak gerçekten sağlam bir laptop istiyorsanız da Asus TUF A15 benim favorilerimden biri. Batarya performansı olarak da en beğendiğim laptopların başında geliyor. Bütçeyi biraz daha zorlayabiliyorsam ve odağım tam olarak performansa, işlemcisi, soğutma sistemiyle de fiyatının en iyisi olan Dell G15 benim en önemli favorilerimden biri. Özellikle de video edit, render veya mühendislik için bir laptop alacaksanız Dell G15 oldukça mantıklı. Listeye genel olarak baktığımda her anlamda fiyatını en çok hak eden 4060 laptoplar bunlardı. Zaten oyun performansı olarak gerçekten üst seviye cihazlar. Şu anda piyasadaki tüm oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bunun dışında e-spor oyunlarında da oldukça iyi bir performans alıyoruz. Yani uzun ömürlü bir gaming laptop istiyorsanız bu laptoplar çok iyi bir tercih olacaktır. Ve listedeki tüm laptopların da en ucuz, güvenilir satın alma linklerini açıklama ve yorumlara koyacağım. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu serinin devamı gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.